Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere dışı pul pul dökülen ve içi dışı yumuşacık en kolay yöntemle öyle güzel bir açma tarifi hazırladım ki bundan sonra hep yapmak isteyeceksiniz ve kolaylığına, yumuşaklığına hayran kalacağınız bir açma tarifi olacak. Evet, fazla da kıymetli vaktinizi almak istemiyorum. Tarifimin yapılışına geçmek istiyorum. Buyurun hep birlikte bu güzel tarifimizin yapılışına geçelim. Sizler de beğenecek misiniz? Kabımın içine önce 2 su bardağı ılık suyumu ilave ediyorum. Sonra 1 bardak da ılık sütümü ilave ediyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. 2 tane yumurtamın akını ilave ediyorum. Sarısı üzerinde kullanacağım. 3 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum. 1 paket de kuru maya ilave ediyorum. Şimdi unumu almadan önce bir karıştıracağım kabımın içine almış olduğum malzemelerle mayamın aktifleşmesi için. Bu kadar karıştırdığım yeterli. Burada 6 su bardağı unum var. Böyle kontrollü bir şekilde ilave edip yoğuracağım. Sizler de ununuzu kontrollü bir şekilde ilave edip yoğurun. Çünkü neden derseniz unumuzun kalitesinden kalitesine veya yumurtamızın büyüklüğünden küçüklüğüne un miktarımızda değişiklik gösterebiliyor. Kalan unumun da hepsini ilave ediyorum çünkü hepsini alacak. Şimdi hamurumu pürüzsüz hale gelinceye kadar yoğuracağım ve yumuşak bir hamur elde edeceğim. Evet, hamurumu pürüzsüz hale gelinceye kadar yoğurdum. Gördüğünüz gibi yumuşak bir hamur elde ettim. Açmamızın hamurunun yumuşaklığı bu şekilde olacak arkadaşlar. Eğer katı bir hamur elde ederseniz böyle yumuşacık pamuk gibi bir açma elde edemeyiz. Bunu da belirtmiş olayım. Şimdi hemen böyle hamurumu yan tarafa alıyorum ve yağımı getiriyorum. Burada eritmiş olduğum 100 gram tereyağım var. Sizler dilerseniz margarin de kullanabilirsiniz. Üzerine 1 çay bardağı da sıvı yağ ilave ediyorum ve karıştıracağım. Tamam, yeterli bu kadar. Şimdi elimi birazcık yağlayıp hamurumu bezeler haline bölüyorum eşit bir şekilde. Böyle yumurta büyüklüğünde bir parça aldım ve avucumun içinde yuvarlıyorum. Hemen yan taraftaki servis tabağımın içine alıyorum. Yine yumurta büyüklüğünde bir parça aldım ve avucumun içinde yuvarlıyorum. Servis tabağımın içine alıyorum. Hamurumuzu mayalandırmıyoruz arkadaşlar. Çünkü yağımızla birlikte bekleyeceği için mayasını da o zaman alacak. Bunu da belirtmiş olayım. Şimdi hepsini sizlere gösterdiğim gibi bezeler haline getirip bitireceğim. Evet, bütün hamurumu bezeler haline getirdim. Şimdi hemen böyle silindir şekli veriyorum ve yağımın içine ilave edip her tarafını yağıma buluyorum ve tekrardan servis tabağımın içine alıyorum. Böyle bu şekilde. Son bir tane kaldı. Hemen onu da hazırlayıp sonlandırıyorum ve
diğer tepsimin içine alacağım. Bu servis tabağım küçük geldi arkadaşlar. Tepsimin altını yağladım ve şöyle her tarafına gelecek şekilde dağıtıyorum. Ve hamurlarımı sırasıyla alıp tepsimin içine diziyorum. Hemen kalan yağımı da üzerine ilave ediyorum ve üzerine bir buzlu poşeti kapatacağım ve yarım saat dinlendireceğim. Evet, hamurum dinlendi. Şimdi hemen böyle üzerindeki poşeti alıyorum. Ve hemen böyle hamurumun bir tanesini alıp hamurumu açmaya başlıyorum. Hemen yan tarafa alıyorum. Böyle hamurumuzu bu şekilde açacağız arkadaşlar. Hamurumu biraz büyüttüm gördüğünüz gibi. Şimdi oklavamın üzerine alıyorum. Ve oklavamla bu şekilde çekiştirip parmak uçlarımla açmaya başlıyorum oklavamın üzerinde. Böyle bu şekilde. Bir taraftan da oklavamı çekiştiriyorum ve hamurumu büyütüyorum. Bu kadar açıp büyüttüğüm yeterli. Şimdi oklavamın üzerine sarmaya başlıyorum. Böyle bu şekilde ve hemen oklavamın üzerinden alıyorum. Karşıya bırakıyorum. Şimdi hamurumun bir tanesini yine aldım. Böyle parmak uçlarımla birazcık açıp büyütüyorum ve sonra oklavamın üzerine alıyorum. Oklavamın üzerinde büyütüyorum. Bu şekilde oklavamı çekiştirip diğer elimle de gördüğünüz gibi açıyorum. Böyle bu şekilde. Yırtılmalar oluyor. İnanın ki hiç önemli değil arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olayım. Yine oklavamın üzerine sarmaya başlıyorum. Ve oklavamın üzerinden çıkartıyorum. Yine kenara alıyorum. Yine hamurumun bir tanesini aldım. Parmak uçlarımla açıp birazcık büyütüyorum. Sonra oklavamın üzerine alıyorum ve şimdi oklavamın üzerinde açıp büyüteceğim. Gördüğünüz gibi oklavayı tuttuğum elimle oklavamı çekiştiriyorum ve diğer elimle de açmaya başlıyorum. Böyle bu şekilde. Ve oklavamın üzerine sarmaya başlıyorum. Ve oklavamın üzerinden çıkartıp kenara alıyorum. Şimdi hepsini sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitireceğim. Evet, hepsini sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitirdim. Şimdi iki ucundan da çekiştirip bu şekilde hamurumu büyütüyorum. Ve açmalarımın son şeklini vereceğim. Bu kadar açıp büyüttüğüm yeterli. Şimdi hemen böyle kendi etrafında sarıp şeklini veriyorum. Yani gül böreği gibi şekli olacak açmamızın. Böyle bu şekilde. Yağlı kağıt sermiş olduğum tepsimin içine alıyorum. Yine hamurumun bir tanesini aldım. Hafifçe çekiştirip bu şekilde büyütüyorum. Ve böyle kendi etrafında sarıp şeklini veriyorum. Böyle bu şekilde. Yine yağlı kağıt sermiş olduğum tepsimin içine alıyorum. Hemen son bir tane daha göstermek istiyorum. Yine hamurumun iki ucundan çekiştirip büyütüyorum. Böyle bu şekilde.
Ve sonra son şeklini veriyorum. Böyle bu şekilde. Ve yağlı kağıt sermiş olduğum tepsimin içine alıyorum. Şimdi hepsini sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitirdim. Evet, bütün açmalarımı hazırlayıp bitirdim. Şimdi üzerine bir buzluk poşeti kapatacağım ve 15-20 dakikada tepsi mayası yapacağım. Evet, açmalarım tepsi mayasını da aldı. Şimdi hemen böyle üzerine yumurta sarısını ilave ediyorum. Önce bir çırpıyorum yumurtamı, sonra eşit olacak şekilde hepsinin üzerine ilave ediyorum. Şimdi diğer tepsimdeki açmalarımın üzerine de ilave edip sonra sonlandıracağım. Evet, yumurta sarımı da ilave ettim. Şimdi alt üst fan ayarlı önceden ısıtılmış 190 derece fırınıma katıp açmalarımı altı üstü kızarana kadar pişireceğim. Yaklaşık 30-35 dakika kadar. Yine de sizler kontrollü pişirin. Çünkü neden derseniz fırından fırına pişirme süresinde değişiklik gösterebiliyor. Açmalarım pişti. Biraz da dinlendi. Hemen böyle iç dokusuna da geçmek istiyorum. Yani bakar mısınız, pamuktan bile daha yumuşak bir açma tarifi oldu arkadaşlar. Hemen böyle altına da göstereyim. Altı da üstü de eşit bir şekilde kızardı. Hemen böyle içini de göstermek istiyorum. İçi de puf puf kabarmaya doyamadı ve asla hamursu da değil. Gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. İçi dışı yumuşacık bir açma tarifi oldu. Kesinlikle asla abartmıyorum. Kendim yaptım diye de söylemiyorum. Yani bakar mısınız? İçi tel tel bir açma tarifi oldu. Kesinlikle hepinizin yapmasını isteyeceğim. Daha önceden denemediğim hiçbir tarifimi siz değerli takipçilerimle paylaşmıyorum arkadaşlar. Bundan da kesinlikle emin olabilirsiniz ve gönül rahatlığıyla bütün tariflerimi yapabilirsiniz. Bunu da her tarifimde olduğu gibi belirtmiş olayım. Evet, bugünkü tarifim de buraya kadardı. Umarım beğenirsiniz ve daha güzellerini sizler yaparsınız. Tarifimle alakalı aklınıza takılan sorularınız olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadar hızlı cevap vermeye çalışıyorum. Ve beni buraya kadar da izlediyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz bir tıkla ücretsiz bir şekilde abone olup bildirim tuşlarınızı açarsanız bundan sonraki gelecekteki bütün tariflerimden de haberdar olursunuz. Ve tariflerimi de beğeniyorsanız sosyal medyalarınızda ve sevdiklerinizle de paylaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.